Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda şifa çalışmalarını paylaşmış olduğum, günlük his yüklemelerini paylaşmış olduğum bir şifa grubumuz var. Ücretsiz WhatsApp'ta. Dilerseniz açıklamalar kısmında linke tıklayarak şifa grubuna dahil olabilirsiniz. Günlük his yüklemelerini buradan edinebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Rüzgarın ruhu olarak geliyor. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Serbest bırakmak, üzüntü ve taahhüt bağlantı kartı geldi. Mikrofonu düştü. Umarım kötü bir ses gelmemiştir. Şimdi baktığımızda hayatında bazı sıkıntılı süreçlerin olduğunu söyleyebiliriz aklımızdaki kişinin. Ama burada öyle bir enerji var ki şunun farkında. Evet, zorlanıyorum, sıkıntılı bir sürecin içerisindeyim. Burada artık olması gereken olacak ve ben rahata kavuşacağım dediği bir sürecin içerisinde. Yaşanan şeyler onun için yorucu, zorlayıcı ama sonunda yine güzelliklerin olacağını, biraz zorlansa bile burada sonuç olarak hayatından çıkması gereken şeylerin çıkacağını, daha güzel enerjilerin ortaya çıkacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ama yine sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Serbest bırakmak, üzüntü ve bağlantı kartı. Şimdi ikili ilişkilerde bağlantılı olduğu kişilerle ilgili. Buraya evet ikili ilişki olarak da partner olarak da alabiliriz ama sosyal çevre ya da iş arkadaşları ile ilgili bir durum da olabilir. Genel olarak alabiliriz. Bağlantıda olduğu kişiler olarak düşünebiliriz burayı. Yaşadığı şeyler onda ciddi bir üzüntü yaratıyor ve aslında bu zamana kadar çok da duymak istemediği ya da görmek istemediği şeylerle yüzleşmesine sebep oluyor diyebiliriz. Ve bu noktada artık akışa bıraktığı bir sürecin içerisinde, biraz önce dediğim gibi aslında evet zorlayıcı durumların içerisinden geçiyor. İşte kayıpları var ya da üzüldüğü durumlar var. Ama sonunda yine ne olursa olacak dediği, artık serbest bıraktığı bir enerji içerisinde. Ama ciddi şekilde özellikle duymaya kendini kapattığı, bildiği ama bilmek istemediği, ortaya çıkmasını çok böyle istemediği bazı şeylerle yüzleşme durumunu yaşıyor aklınızdaki kişi diyebiliriz. Biraz karamsar, karamsar da değil aslında ama üzgün ama yine de böyle umutlu bir enerjide. Daha doğrusu böyle olur. Yani böyle. Konuşamadım bugün. Yani karamsar demek çok doğru olmaz. Karamsar değil ama yorulduğu, üzüldüğü bir süreçten geçiyor. Ama yine de bir şeyler toparlanabilir dediği bir bakış açısı var. Yanılsamaların ötesi, ahenk, geçmişte yaşamak, yansıtmalar ve alıcılık. Evet, bu zamana kadar manevi tarafını çok kapatmış biri olabilir. Çok böyle daha böyle mantık tarafıyla hareket etmiş biri olabilir. Artık yanıldığı şeylerin çok net farkına vardı. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığı bir sürecin içerisinde. Daha çok böyle iki tarafı da değerlendirme. Yani hem manevi tarafını hem maddi tarafını ortak enerji olarak kullanmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Bu zamana kadar geçmişte çok yaşamış olabilir. Geçmişte yaptığı doğrular, yanlışlarla sürekli kendini sorguladığı bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Şu an enerjisinde de evet geçmişin onun hayatındaki etkilerinin çok net farkında. Ama artık geçmişte yaşamaması gerektiği ve o alanı kapatması gerektiğini biliyor. Yansıtmalarla beraber karşısındaki insanları çok fazla yargılamış olabilir bu zamana kadar. Hep başkalarını suçlamış olabilir. Ama bu yaşadığı son olaylarla beraber aslında şunun farkına varıyor. Evet, karşımdaki insanlarla ilgili şöyle yargılamalarda bulundum ki bu yargılamalar doğru da olabilir. Ama bu durumlar bana kendi içimdeki o duyguları, durumları gösteriyordu. İşte ben güvensizdim zaten ya da ben ilişkide gerçek bir ilişki istemiyordum ki sadakatli birini hayatıma çekeyim gibi durumlarla yüzleşiyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Biraz bir enerji.
çabukluk isteği içerisinde olan bir enerjisi var. Her şey olsun bitsin. Sorunlar da tamam, sorunlar gelsin ama hemen olsun bitsin gibi bir enerjisi var. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler yaşayabilir? İş hayatında, sizinle ilgili durumlarda ve aile, sosyal çevreyle ilgili neler olabilir? Bunlara bakalım. Şimdi Joker kartı geldi. Şimdi iş hayatında yeni başlangıçların aktif olduğu bir süreçte diyebiliriz. Ancak burada birazcık bir durum var. Biraz zorunlu bir başlangıç gibi görünen bir durumun içerisinde. Burada yeni bir işe geçmek olabilir, iş değişikliği yapma fikri olabilir ya da iş yerinde değişiklikler, değişim ve dönüşümler yapma isteği içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Burada biraz pişmanlıkla ya da yaptığı şeylerden dolayı mecburiyetten kaynaklı bu başlangıcı düşünüyor diyebiliriz. Şimdi iş hayatında yakın geçmişte biraz böyle fırtınalı, beklenmedik bazı sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Buraya bir kart alacağım daha da netleştirebilmek adına. Ve bunun sonucunda da artık mecburi yeni bir başlangıç durumu var gibi görünüyor. Evet, şeytan kartı. Şimdi bazıları için iş hayatında partner durumları olabilir. Yani aynı ortamda bulunuyor olabilirsiniz ya da üçüncü bir kişi varsa iş hayatında olabilir. Ya da iş hayatının yani iş hayatına özel hayatının etkisi olabilir. Biraz böyle karanlık tarafların devreye girmesiyle sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş. İkili ilişkilerle ilgili partner, bazıları için cinsellik, tutku gibi konuların iş hayatına etkisinin negatif manada yansımasını yaşamış diyebiliriz. Burayı kendi durumunuza göre alın. Ve burada artık o karmaşa, yaşanılan sıkıntılı durum onun yeni bir arayış içerisine girmesine sebep olmuş. Şimdi dediğim gibi burada üçüncü bir kişi varsa, bu tarz bir durumun içerisinde kalındıysa eğer bu kişinin işten gitmesi ya da aklınızdaki kişinin iş değişikliği yapması olabilir. Ya da işte bu alanda iş hayatında olmaz böyle bir durum ama işte hayatındaki o ikili ilişkilerde tutturamadığı düzen, şeytan kartının bize söylediği o cinsellik ya tutku, o karanlık tarafların ortaya çıkması, yaşanan sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Etkisi negatif olarak ortaya çıkmış olabilir diyebiliriz. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebiliriz. Burada bazı güvenilen kişiler tarafından kandırılma, aldatılma gibi durumlar ortaya çıkmış olabilir. Genel olarak iş hayatında sıkıntılı bir süreci var ve bu süreci yeni başlangıçlarla, değişikliklerle düzeltmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi sizin arasında neler olabilir dediğimizde. Şimdi günün enerjisine baktığımızda bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha olgunca davranmaya çalışıyor. Olgun birinden destek de alıyor olabilir bu süreç içerisinde. Örneğin gün içerisinde daha olgun davranan, daha bu tarz konularda doğru hareket ettiğine inandığı kişilerden destek alıyor olabilir. Yani şöyle yaptım ama ne yapmalıyım? İşte ya da şöyle oldu, devam etmeli miyim, etmemeli miyim gibi bir fikir alışverişi içerisinde olabilir. Bir çözüm arayışı içinde çünkü. Tılsım Prensi aynı şekilde çözülmeyen konuların çözülmesinden ve karanlığın aydınlanmasından bahseder. Genel olarak sizinle ilgili konularda bir çözüm arayışı içerisinde. Neyi çözmeye çalışıyor bunu soralım. Tılsım üçlüsü. Şimdi burada şöyle söyleyeceğim. Tılsım üçlüsü tamamlanma enerjisidir. Arayışın son bulmasıdır. Şimdi burada özellikle ikili ilişkilerde ilişkinin tamamlanması ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yani belki evlilik istemiyor, belki bir evliliğin içerisinde ve sizinle olan ilişkisini devam ettirebilmesi için başka o durumu bitirmesi gerekiyor gibi. Burayı kendi durumunuza göre alın. İlişkinizin daha üst seviyeye taşınması, görünür olması, bilinir olmasıyla ilgili konularda bazı sorunlar yaşıyor ve burayı nasıl çözeceğini bilmiyor. Buradaki engel ne? Kupa ikilisi. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sevgiyle ilgili konularda biraz ön yargıları olabilir. İnsanların sevgisine güvenemeyen biri olabilir. Sevgi tanımını bilmiyor olabilir. Burada aşk, sevgi konuları ile ilgili olumsuz inançlara sahip olabilir. Mesela en basiti
Aşk evlilik aşkı öldürüyor mesela. Bu çok yaygın, kolektifte olan bir bilgidir ve inançtır. Şimdi bu nasıl etkileri olur? Evlenirsek ilişkimiz bozulacak. Evlenirsek aramızdaki sevgi bitecek gibi gibi. Şimdi böyle bir durumun içerisinde evlilik olduğunda ne oluyor? Bu sefer evliliğin içerisine giriyorsunuz. Bilinçaltı diyor ki tamam evlendin artık, sevgi bitmeli. Şimdi oradaki inanç ya da karşınızdaki buna inandığı için bilinçaltı karşınızdaki kişinin yaptığı davranışların farklı yorumlamaya başlıyorsunuz. Ya da enerjisel olarak buna inandığınız için karşı tarafa bu enerjileri yayıyorsunuz. Anlaşmazlıklar vesaireler ortaya çıkıyor. Burada böyle bir durum var diyebiliriz. Bağlanmakla ilgili korkuları olabilir. Daha önceki tecrübeleri varsa bu tecrübelerin ona negatif manada yansıması olabilir. Bu konularla ilgili destek alacak diyebilirim. Şimdi aile hayatıyla ilgili, sosyal çevreyle ilgili neler olabilir? Değnek kası, uzaklaşma ve ok kartı. Şimdi ani bazı değişiklikler olmuş olabilir çevresiyle ilgili, aile hayatıyla ilgili. Beklenmedik anda gelen haberler, bazı işte duyulmamış şeylerin duyulması, dedikodular olabilir vesaire. Burada biraz soğuk enerjilerin ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Aile içerisinde anlaşmazlıkların olmasına, iki tarafın birbirini kırdığı bazı durumlar, 2-3 kişi olabilir fark etmiyor. Kişilerin birbirini kırdığı bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Ama bugün enerjisine baktığımızda değnek ası bize samimi ilişkiler kurma ve ilişkideki sorunları çözmekten bahseder bize. Burada aradaki o sorunların çözülebilmesi adına neler yapabileceğine dair bir arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genel enerjileri onun bu şekilde. Sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım. Şimdi açılımlar ilk kez gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Standart alıştığınız açılımlardan belki farklı olabilir. Bugün daha stabil gidiyoruz ama genel açılımlarda sadece açılım üzerinden değil, görebilmemiz gereken, görmemiz gereken durumları anlayabilmek adına da bilgi aktarımı ile geçiyor. Bazen bazı arkadaşlar bundan hoşlanmıyor. O yüzden belki şey gelebilir ama emin olun duymanız gereken şeyler neyse bugün size onlar akıyor. Dedim, devam ediyorum. Bazen çünkü yazıyor. Hatta bir arkadaş yazmış geçen. Fal dışında her şeyi konuştuğunuz yazmış. Fal değil, tarot fal değil. Tarotu fal niyetiyle dinlerseniz hayatınıza hiçbir şey katamazsınız. Tarotu aklımdaki kişi arayacak mı, gelecek mi, bilmem ne yapacak mı diye dinlerseniz hayatınıza güzel şeyler katamazsınız. Lütfen buradaki enerjilerin değişip dönüşebileceğini bilerek burada gelen bilgiyi alıp hayatınızda daha güzel nasıl olabilir çevirmek adına dinleyin. Lütfen diyorum ve devam ediyorum. Şimdi sizin enerjileriniz ne? Siz ne yaşayabilirsiniz? Zirvenin gücü olarak geliyorsunuz. Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirveye ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor. İlahi zamanlama sanırım dünkü açılımda da gelmişti size. Genel olarak şanslı zamanlamaların, şanslı bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Doğru zamanlamadasınız. Hareket ettiğiniz konularla ilgili diyelim. Yani sistemin desteklediği bir süreçtesiniz daha doğrusu. Cümleleri kuramadım. İlham perisi ve sonuç karar kartıyla hayatınızda ciddi kararlar alacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz ve bu zamana kadar da verdiğiniz kararların ne kadar doğru olduğunu anladığınız bir süreçtesiniz. Biraz zorlayıcı olmuş olabilir şu ana kadarki yaşadığınız durumlar ama sistem diyor ki evet zorlandın, biraz daha gayret et, çok güzel günler seni bekliyor. Gelen bilgileri almaya açık olun. Sistem her zaman destekleyici bilgiler size bazen bir hayvanla, bazen bir kitaptaki cümleyle, bazen bir videoyla vesaire her türlü size bilgi aktarımı sağlanıyor. Yeter ki almaya açık olun. Güzel bir süreçte olduğunuzu bize söylüyor. Yeni vizyon, koşullanma, varoluş, iyileştirme ve stres kartı geldi. Hayatınızı yeni baştan oluşturuyorsunuz diyebiliriz. Burada özellikle koşullama yaptığınız şeyler, bilinçaltınızdaki o korkular, size hizmet etmeyen yükler neyse bunları tekrar gözden geçirdiğiniz ve güzel bir şekilde şifalandırdığınız bir süreçtesiniz. Kendinizi tekrar oluşturuyorsunuz. Kendini kendinden doğurmak. Güzel bir cümledir, tanımdır diyelim. Şu an bu süreçtesiniz de çok güzel gidiyor. Bazılarınız şunu diyor olabilir, ya benim hayatım çok kötü.
çok zorlanıyorum, hiçbir şey iyi gitmiyor hayatımda diye olabilirsiniz ama emin olun göremediğiniz arka planda işleyen çok güzel enerjiler var. Sadece görmeye niyet edin ve şifalanabilmek adına kendinize odaklanın. Hangi konuda sorun yaşıyorsanız, ister iş hayatı, ister aile hayatı ya da ikili ilişkiler fark etmiyor. Buradaki odak noktanız kendiniz olsun. Bolluk bereketiniz mi yok? Neden bolluk bereketim yok? Bakın hangi alanlardan kaynaklı, hangi düşüncelerden kaynaklı ya da ikili ilişkilerle ilgili. Tabii ki bakın bu alanlara baktığınızda bazıları için atalar gelecek, bazıları için inançlar gelecek, bazıları için anne baba ilişkisi gelecek vesaire vesaire bir sürü şey gelecek ama hedefiniz, çıkış noktanız kendiniz olmalı. Çünkü burada bulduğunuz her bilgi, şimdi diyelim ki anne babanızın ilişkisinden bile geliyorsa bunu deneyimlemek için bu hayata geldiğinizi unutmayın. Suçlama enerjisinden, yargılama enerjisinden uzaklaşmanız gerekiyor. O yüzden şifaya ve kendinize odaklı olursanız çok güzel enerjiler böyle daha da hızlı bir şekilde hayatınıza akacak. Bazen stresli bir sürecin içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Genel olarak zaten dediğim gibi birçoğunuzun hayatında stres acaba yapabiliyor muyum, oluyor mu? Çünkü çok yorucu bir yolun sonuna doğru yaklaşıyorsunuz. Böyle söylüyor kartlar. O yüzden kısa süreli streslerinde zorlayıcı ya da kötü olduğunu düşünmeyin. Daha çok böyle sizi ileriye doğru yönlendirebilmek adına olduğunu düşünün. Sadece o stresin içerisinde siz kaybolmayın. Bunu bir itici güç olarak kullanmaya özen gösterin diyelim. Güzel bir enerji var, sevdim. Sakin bir enerji var. Şöyle bir sakinlik. Belki hayatınız çok hızlı, çok hareketlisiniz ama içinizde o ruhta bir dinginleşme durumu var diyebilirim. Güzel bir enerji var. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün için mesaj alalım. Bir, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Şimdi bir seçen arkadaşlarım. Kupa Prensi. Günün enerjisinde bazı teklifler alacak olabilirsiniz. Bazı yardımlar alacak olabilirsiniz. Güzel bir enerji var. İyi niyetli yardımların geleceğinin habercisi. Bu illa aşk, sevgi gibi düşünmeyin. Her konuda zorlandığınız bir konu olabilir ya da sizin zorlanmasanız bile işinizi kolaylaştıracak şekilde yardım etmek isteyen kişiler olabilir. Güzel bir enerji var burada. Günün enerjisinde, günün içerisinde size gelecek olan yardımları ben yaparım diyerek geri çevirmeyin. Bu birazcık şeyle de ilgili, alma verme ile ilgili de diyebiliriz. Alıcı enerjilere geçmeniz gerekiyor. Yardım kabul etmeniz gerekiyor. Bazı insanlar bunu yapamaz. Burada biraz o enerjinin de çalışması gerekiyor ki sistem size bunu gönderiyor diyelim. O yüzden bugün size küçük bir olay bile olabilir. Yardım talebiyle gelen kişileri geri çevirmemenizi söylüyor diyebiliriz. 2'yi seçen arkadaşlarım. Bakın yine alma verme dengesi çıktı. Tılsım altılısı, para altılısı. Burada alma verme dengenizde siz de dikkat etmeniz gerekiyor ama burada bir çok bir nokta var. Şimdi diğerinden farklı olarak 2'yi seçen arkadaşlarım sizin için de bugün gün içerisinde yani bunu çok olarak biraz böyle yanlış anlaşılabilecek bir durum olabilir. Yanlış tarafa çekilebilir. Çünkü çok bir alan. Özellikle bizim toplumumuz için. Bu günün içerisinde herhangi bir çocuk ya da bir kişi sizden yardım isterse ya da özellikle çocuk diyebilirim. Ya da karşınıza çıkarsa diyelim ki bir yere gidiyorsunuz. Bir mendil satan bir çocuk olabilir. Bir şey satan bir çocuk olabilir. Çocuk daha çok öyle diyeyim. Böyle bir çocukla karşılaşırsanız eğer burada küçük bir yardımda bulunmanız sizin için artı sağlayacak diyebilirim. Bunu bir niyetle yapabilirsiniz. Üzerimdeki enerjilerin sadakası diyebilirsiniz. Artık net diyorsanız, içinizden ne geliyorsa. Burada yapacağınız küçük bir şey çok büyük bir etki yaratacak. Yapın. Özellikle karşınıza böyle bir durum çıkacak mı? Normalde böyle şeyleri çok yapmam çünkü birçok şekilde söyleyebiliriz. Ya para veriyorsunuz ya da şunu alıyorsunuz, onların zararlı oluyor gibi şeyler olabilir ama burada farklı bir durum var. Bu illa belki bir satıcı çocuk olmayabilir. Yani bir çocuğa bir şey alıp vermek gibi de düşünebilirsiniz.
dedim, devam ediyorum. Üçüncü seçen arkadaşlarım, çok gerildim burada, niye bilmiyorum. Belki burada o gergin olduğunuz ya da farklı bir enerjiyi rahatlatacak olabilir. Üçü seçen arkadaşlarım, değnek dokuzlusu. Korku, duvar örme, yorgun düşmekten bahseder. Buraya sadece bir kart alacağım. Tılsım üçlüsü. Doğru yolda olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Çok fazla korku enerjisi çalıştırıyorsunuz ve bu sizin ilerlemenize engel oluyor. Doğru yolda olmaktan bahseder. Para üçlüsü, tılsım üçlüsü bize tamamlanmaktır. Burada özellikle yani ben kararlar veriyorum ya da ben doğru yolda mıyım gibi bir düşünceniz varsa ya da yanlış yaptım, yanlış mı yapıyorum gibi korku enerjisi çalıştırmayın. Doğru yolda olduğunuzu bilin. Sistem diyor ki doğru yoldasın, korkma, devam et, ilerle. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linkten de ücretsiz WhatsApp şifa grubumuza dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.